Sınır kavramında en iyi şey bu sana ne ve bana neyi bilebilmek aslında. Yani bir kişiyle ilgili bir şey söylüyorsam, düşünüyorsam bana neyi sormak, gerçekten beni ilgilendiren bir husussa orada bir şey söylemek. Yine aynı şekilde karşımdaki insan bana bir şey sorduğunda, müdahale ettiğinde, yorum yaptığında da düşünmek sana ne? Yani içimden de olsa ona böyle söylemeyebilirim ama onu ilgilendiren bir mesele mi gerçekten diyebilmek gerekiyor. Ama öyle bakarsan şimdi... Bunu demeyeceğiz tabii, bana ne ve sana ne kelime olarak söylemeyeceğiz. Yani İçimizde tartımız bu demeye çalışıyorum. Ben onu bir ara yapmaya çalışıyorum, tamam mı? Kendi hayatımda uygulamaya çalışıyorum ama günün sonunda konuşacak bir şeyim kalmıyor karşı tarafla. Mesela sana soruyorum okulun nasıl geçti? Sonra kendi kendime diyorum ki bana ne ya, nasıl geçmişse geçmiştir yani şimdi. Ama oradaki değil bak, bu sen orada onun alanını ihlal eden bir yerden sormuyorsun. Okul çok özel, mahrem bir alan. Evet. Okuldaki arkadaşın niye bunu yapmadın? Niye şöyle almadın? Araba almış, işte diyelim ki şu marka almış, niye bu marka almadın? Bunu demiyorsun. Araba mı aldın? İşte hayırlı olsun, memnun musun? Mesela bak, bunlar merak uyandıran, normal insani iletişim soracağımız sorular. Bak, aynı şeyleri konuşabiliriz. Konu mankeni aynı şey olabilir ama gittiğimiz yer aynı yer değil. Yani vardığımız hedef aynı hedef değil. Sorsam mesela bu alan ihlali. Hala birini bulamadın geçiyor, mı? Bak, vallahi yaşın geçiyor. Bunu mesela soran çok fazla. Hala birini bulamadın mı? Ne zaman evleneceksin? Diyelim nişanlandın, düğün ne zaman? Niye bu kadar bekliyorsunuz? Ya da ne zorunuz var bu kadar çabuk evlendiniz? Ama mesela düğün ne zaman? Bu merak sorusu da olabilir o yani. O değil ama şey olarak uzattığın için sorulan şeyden bahsediyoruz. Yani planladınız mı? Hani mesela şunu bile merak edebilir bir yakının. Ona göre bilet alacaktır, bir şey yapacaktır değil mi? Yani kendince planlanan. Bu bir ayrı bir şey. Sen zaten orada algılarsın bunu sorma biçimini. Ama şu, niye bu kadar bekliyorsunuz yani? Niye bu kadar uzatıyorsunuz? Ya da tam tersi, ne aceleniz var? 2 ayda da evlenilir mi? Yani gibi beni ilgilendirmeyen, birinci derecede hele bir o insanla bir iletişimim yok, o düğün hazırlıklarında bir dahlim yok, o ilişkinin beni etkilediği hiçbir alan yok. Çok samimi de değilim hatta ama ben o alanda ne yapıyorum? Gidiyorum yorumcu olarak, değil mi? Hani o sosyal medyada yaptığımız yorumlar gibi yorumcu olarak o insanın hayatına bizzat müdahale eden yorumlar yapıyorum. Şimdi ne oluyor bu insan? Evet ya ne gereği var deyip takmayabilir, bir yerde yapabilir ama bu bir yorum değil, 20 tane olduğunda, 30 tane olduğunda, 50 tane olduğunda o insanla bir süre sonra kendinden şüphe eden bir yere geliyor. Ya acaba ya hakikaten çok mu acele ettik ya da çok mu bekliyoruz gibi kendi doğrularından, kendi tercihlerinden şüphe eder bir hale sokmuş oluyoruz bunu. Tabii ki birileri istişare edebiliriz. Hatta bizzat gidip kendimiz sorabiliriz. Onun fikrini almak isteyebiliriz. Ya da o insan bizim çok yakınımızdır. Mesela ailemizdir, düğün hazırlıklarına müdahale edecek insanlardan bir tanesidir. Onun da etkilendiği ve fedakarlık yapması gereken bir alandır. Fikrini ifade edebilir. Ama yine de evlenen insan kadar bile ifade etmez. Der ki bence böyle ama siz bilirsiniz. Sonunda siz bilirsiniz diye bağlar. Çünkü bu onun şık olan bir cevabı budur. Ama biz orada müdahale ettiğimizde hiç tanımadığımız, çok samimiyetimizin olmadığı bir alanda bu bana ne ve sana ne sorusunu içimizden sormak, tabii ki bu şekilde kabaca sormak değil ama içimizden sormak gerçekten bu alanda hayat kurtarır. Evet, burada soru güzel çıktı buradan bence. Bazı bir şey mi diyeceğim? Ben diyorum, ben de keşke size çeksek vallahi, bak bir dahakine size çekelim bence. hep ben olmasın. Bazı insanlar sınırları aşarak sırf merakından, aslında merakından yani seninle dertlendiği için değil, sınırına giriyor ve işte herhangi bir şey soruyor, senin sınırına müdahale olacak şekilde. Onu çok belirgin bir şekilde gözlemleyebiliyorsun zaten. Sadece merak ettiği için seninle ilgili sınırını ihlal edecek şekilde bir soru soruyor ve bu çok rahatsız edici oluyor aynı zamanda. Bu insanlara karşı nasıl bir tedbir alınması gerekiyor? Ya da ne yapmamız lazım? Böyle insanlara karşı ne tür bir reaksiyon vermemiz gerekiyor? Yani mesela niye evlenmedin diye soruyor. Belli bir yaşa gelmişsin, niye evlenmedin? Böyle bir şeyle yani bunun cevabı sadece beni ilgilendirir diyebiliriz. Çok net. Yani bunun cevabı sadece beni ilgilendirir. Bir dakika ama bu ilişki bitiriyor. Yani artık karşı tarafa bir daha soru sormama hakkı veriyorsun. Evet, bu konuda sorun sorma hakkı yok. Çünkü ben niye evlenmedim? Bu dediğim gibi samimiyet derecen zaten bu insana düşük bir insandan bahsediyoruz. Bu alanı aşıyor ya da nasip yani bu güne kadar nasip olmadı bu kadar. Daha kibarca ifade edelim. Nasip olmadı.
Bitti. Aslında... Ama daha uzun değil. Yani aslında taliplerim vardı da ben beğenmedim de ya da işte şöyle oldu da ne yapalım birileri geldi biz mi hayır dedik de falan yok yani. Tam tersine şunu diyorsun. Evet yani nasip olmadı. Böyle yani bugüne kadar uygun bir insanla karşılaşmadım. Bitti. Niye karşılaşmadın, niye beğenmedin ama şunu kastediyorum. Sen diyorsun ya ilişkiyi orada bitiriyor. Eğer ben ona açıklama cümlesi yaparsam sence orada bitecek mi o diyalog? Bitmeyecek. İkinci soru gelecek. Hiç mi talibin olmadı? Ya da hiç mi beğendiğin olmadı? Acaba sen mi zor seçiyorsun? Biraz kıstaslarını mı azaltsan gibi bir sürü yorumu da onun arkasına geleceği için. Bazı şeylerde kibar ama dediğim gibi net duruşlarımızın olması gerekiyor. Peki sorsun bir daha görüşmeyeceğim bir insan ya da ayda yılda bir görüşeceğim bir insan. Bırak ona o malzemeyi ver ne olacak ki yani? Zaten burada senin sınırınla benim sınırım aynı olmak zorunda değil. Mesela sen bundan rahatsızlık duymuyorsan bu zaten sınır ihlali olduğu anlamına gelmez. Sen bunu bir sınır ihlali olarak görmüyorsun. Rahatlıkla da cevap verebiliyorsun. Burada bunu tartışmamamız gerekiyor zaten. Ama eğer bundan rahatsız olan bir insansa ve bunu sınır ihlali olarak algılıyorsa, sorunuzu o şekilde algılıyorum. Eğer böyle algılıyorsa o zaman net, dürüst bir şekilde kırmadan, gücendirmeden ama onun da tabii ki bozulacağının da farkında olarak çünkü istediği cevabı istediği ayrıntıda alamamış olacak bir şekilde vermemiz lazım. Çünkü aksi takdirde bizim alanımıza girmeye devam edecek. Evet bu benim alanım, ne zaman evleneceğim, ne zaman çocuk sahibi olacağım ve tabii ki zaten sadece benim kararlarım, seçimlerimle değil Allah'ın takdiriyle, Allah'ın bana oluşturduğu nasiplerle de giden bir şey. Ben istediğim kadar planlar kurayım, hayattan taleplerim olsun ama nihayetinde Allah ne kadar murad ederse o kadar verecek. Ben 5 tane çocuk sahibi olmayı dileyebilirim, Allah hiç çocuk vermeyebilir. Ya da hemen çocuk sahibi olmayı dileyebilirim. 10 sene sonra çocuğum olabilir. Bunlar zaten nasip meselesi. Ama onun dışında kendi dahlim olan alanlarda, kendi seçimlerim için bu şekilde evet biz böyle istedik. Eşimle böyle düşündük. Böyle karar verdik. Bak bunlar da gayet nezaketli yani. Bitti. Eşimle karar ver dediğin anda orada zaten ona şey yapmış oluyorsun. O mahrem alanı, o özel alanı hatırlatmış oluyorsun. Yani bu ne diyorsun aslında kibarca? Bu sadece eşimle beni ilgilendirir. Ama bunu bu cümleyle söylemiyorsun. Sadece eşimle beni ilgilendirir, sana ne, sen niye soruyorsun, nasıl sorabilirsin bu soruyu demiyorsun. Kibarca ona ifade etmiş oluyorsun. Ama netlik çok önemli. Eğer burada flu kalırsak, muğlak kalırsak emin olun sınır tanımayanlar kulübünün üyeleri o alanı yani kapıyı bir hafif aralık bıraktığın andan itibaren tamam diyorsun ki sen belki ardına kadar da açık bırakmadın. Hani yavaş yavaş şey yapmaya başlar. Girmeye başlar.